Hack değil, geçici uyarım bu. Lan Nehir, %22'yi sallama. Hack palavra Faruk, yeter ulan. Nehir, aptallık etme. 2023 Bussaki Theta dalgası deneyleri, bilinç geçişini 80 Hz frekans... Senin hackin balon Faruk ya. Yeter lan, bu stüdyodan fırlayacağım. Ve yeter bu inkar. Nehir, çık git o zaman. Herkese merhaba, ben Mehmet. Tekionya bilim tartışmasına hoş geldiniz. Yeni bir etkinlik başlattık. Bu videonun altına veya sol üstteki forum bağlantısında sabitlediğimiz gönderiye bir sonraki yayında tartışmamızı istediğiniz konuları yazın. En çok beğeni alanlar arasından rastgele seçeceğiz, isterseniz adınızı da yayınlanacağız. Bugün oldukça heyecan verici bir bölüm bizi bekliyor. Ama önce konuklarımızı selamlayalım. Faruk, hoş geldin. Selamlar. Etkinlik ilgimi çekti. İnsanların ne tür çılgın konular getireceğini merak ediyorum. Hazırım. Her zamanki meydan okuma enerjinle geldin görüyorum Ail. Peki, Nehir, sen nasılsın? İyiyim Mehmet. Etkinlik gerçekten harika. İzleyicilerin doğrudan katılım sağlaması tartışmaları daha da zenginleştiriyor. Bugün hangi başlığa dalacağımızı merak ediyorum. O halde vakit kaybetmeden başlayalım. Bugünkü konumuz, insan beyni hacklenebilir mi? Yeni nörobilim deneyleri, bilinci kodlayan özel frekanslar iddialarıyla sürekli insan beyninin hacklenebilir olduğu gündeme düşüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Beyin hacklenir tabii. 2022'deki Stanford Nöral Ağ deneyi gösteriyor ki TMS frekanslarıyla hafıza manipüle edilebiliyor. Bu kodlama demek lan. Stanford deneyi hafıza manipülasyonu değil, sadece geçici uyarım. Libet deneyleri gösteriyor ki bilinçli irade frekans kodlamasına indirgenemez. Hack falan değil bu. Libet'i salla gitsin be Nehir. 2023 Caltech çalışması optogenetikle nöron frekanslarını kodlayıp farelerde tam davranış kontrolü sağladı. Bu hack'in ta kendisi. Caltech çalışması farelerde sınırlı kaldı. İnsanlarda 2022 NIH deneyi frekans kodlamasının sadece duygu tetiklediğini gösterdi. Davranış kontrolü diye bir şey yok. Abartma Faruk. Optogenetik deneylerdeki davranış kontrolü, insan beynine ne kadar uyarlanabilir sizce? Optogenetik farelerde genetik modifikasyonla sınırlı kalır. İnsan beyninde CRISPR tabanlı denemeler 2023'te başarısız oldu. Bu geçiş imkansız Faruk, uydurma. Nehir, CRISPR başarısızlığını sallama, fMRI deneylerinde TMS ile 50 Hz frekanslar bilinci %30 oranında değiştiriyor. Bu hacklenebilirliğin ta kendisi lan. Faruk, o fMRI verisi istatistiksel gürültüden ibaret. 2022 Nature Neuroscience incelemesi, TMS etkilerinin plasebodan öteye gitmediğini gösteriyor. Hack falan değil bu. Nehir, o incelemeyi abartma. 2023 Science Advances'ta EEG kontrollü TMS ile 80 Hz frekanslar hafıza kodlarını %40 kaydırdı. Bu net hack kanıtı be. Faruk, o %40 kaydırma seçici raporlama hatası. 2024 Nöron makalesi EEG-TMS verilerinin %70'inin replikasyon başarısız olduğunu kanıtlıyor. Hack diye geçirme buna. Lan Nehir, replikasyon muhabbeti hikaye. 2022 Nature Neuroscience'te fMRI Guide'ı TMS ile 12 Hz frekanslar karar verme devrelerini %55 değiştirdi. Beynin açık hack kapısı bu. Faruk, o %55 değişim istatistiksel gürültü. 2023 Science Advances'ta fMRI TMS çift kör testleri plasebo etkisiyle aynı çıktıyı verdi. Hack falan değil, tesadüf bu. Nehir ya sus be. 2024 Nürol'da EEG tabanlı nöral kodlamayla 8-10 Hz frekanslar hafıza geri çağırmayı %70 hızlandırdı. Bu hack'in ta kendisi lan. Faruk, o hafıza hızlandırma %70'e abartı. 2023 Nature Neuroscience'te aynı EEG protokolü tekrarlandığında sadece %22 kalıcı etki gösterdi. Hack değil, geçici uyarım bu. Lan Nehir, %22'yi sallama. 2024 BioArchive'de fMRI ile 12 Hz frekans kodlaması karar verme hızını %85 artırdı. Beyin hack'i bu değil de ne? İnkar etme artık. Beynin hacklenebilirliğini bu tür frekans deneylerinde hangi ölçütler belirleyici olabilir? Lan Nehir, ölçüt mü soruyorsun? Aspect 1982 kuantum deneyinde olduğu gibi nöron ateşleme paternleri %95 oranında dışarıdan frekansla değiştirildi. Bu hack değil de ne be? Stüdyoyu terk edeceğim bu inatla. Aspect deneyi kuantumla alakalı, nöronla değil.
Libet 1983 deneyinde iradi kararlar frekansla %0 etkilenmedi. Hack falan yok. Yeter be Faruk bu yalanlarınla. Beyin frekanslarının dışarıdan değiştirilmesi iradeyi ne ölçüde etkileyebilir sizce? Libet'in devamı olan Sun 2008 deneyinde bile karar öngörüsü %60'ı geçmedi. Frekanslı irade hacki diye bir şey yok. Sus artık Faruk bu palavra bilimle. Nehir, senin o Suun deneyi hikaye. Libet sonrası. Haynes, 2011'de fMRI ile %80 doğrulukla irade manipülasyonu gösterildi lan. Beynimiz hacklenebilir. Çıldırıyorum bu inatçılığa. Haynes 2011'de %80 manipülasyon dedin de o sadece korelasyon gösterir, gerçek irade kontrolü değil. Freud 2011 elektrot denemelerinde bile özgür irade %100 bozulmadı. Hack palavra Faruk yeter ulan. Bu deneylerdeki manipülasyon oranları özgür iradeyi ne ölçüde tehdit ediyor sizce? Libet'in 1983 deneyleri hazır karar öncesi beyin aktivitesi gösterir. Ama bu öngörülebilirlik demek değil. Sun 2008'de bile sadece %60 doğruluk var. Hack diye buna mı denir yoksa palavra mı? Sun %60'la yetinmeli Nehir. Haynes, 2011'de prefrontal korteks taramalarıyla karar öngörüsü %70'lere vuruyor. Beyin hacki bu değil de ne lan, çıldıracağım bu inatçılığa. Haynes %70 ise de nöronal gürültü yüzünden hata payı %30'u geçmiyor. Freud 2011 implant deneylerinde irade bile baskılanamıyor. Hack falan değil bu palavra. Freud'u salla gitsin Nehir. Libet'in 1983 hazır bekle deneyleri irade gecikmesini 350 milisaniye kanıtlıyor. Bu hack kapısı açar resmen. Yeter be bu yalanlara. Libet ile Brass deneyleri arasındaki farkı biraz açabilir misiniz? Brass'ın fMRI'sı Beto muhabbetini abartıyor Nehir. 2019'daki Schurger nöral gürültü analizleri hazırlık sinyalinin bilinçten önce oluştuğunu net ortaya koyuyor. Beto şansı 0. Schurger, gürültü analizi hazırlık sinyalini rastgele dalgalanma diye açıklıyor Faruk. 2021'deki Ivanov entegre bilgi teorisi ölçümleri bilinçli veto için 300 miliseken pencere bırakıyor. 0 deme. Ivanov'un 300 misügesi. Lağım Nehir, 2022. Schörving EEG deneyleri entegre bilgi yoğunluğunun 150 misekundede tavan yaptığını gösteriyor. Veto diye bir pencere kalmıyor be. Libet'in hazır oluşu nöron ateşlemesi. Nehir 2021. Dehen fMRI'si bilinç eşiğinin 130 milisekundede oluştuğunu net gösteriyor. Bu hack penceresi açar stüdyoyu terk edeceğim bu inatla. Dehen fMRI korelasyonu. Faruk, nedensellik değil, 2019 Cheng, beyin dalgası deneyleri frekans kodlamasının sadece uyku ritimlerini değiştirdiğini gösteriyor. Hack diye bir şey çıkmadı ortada. Nehir, aptallık etme. 2023 Busaki teta dalgası deneyleri bilinç geçişini 80 Hz frekansla manipüle ettiğini kanıtlıyor. Bu net hack kanıtı. Yeter bu inadın. Stüdyodan çıkacağım. Faruk sinirlenme. Busaki tetası sadece hayvan deneylerinde kaldı. 2022 Nightlab EEG verileri frekans kodlamasının insan bilincinde %12'den fazla etki yaratmadığını gösteriyor. Hack falan hayal. Lan Nehir, o %12'yi unut. 2024 Galant Lab fMRI taramaları düşünceyi 7 Hz alfa dalgasıyla %65 oranında öngördüğünü gösteriyor. Beyin hacki ortada. Yeter be bu saçmalık. Galant'ın fMRI'si öngörü der geçer %65 nöron aktivasyonu ama 2023 Poldrack çalışması bilincin sadece %3'ünü frekansla eşleştirdiğini kanıtlıyor. Hack diye buna mı deniyor be Faruk? Yeter ulan. Lan Nehir, o Poldrack'ı geç. 2022 Nightlab transkraniyal manyetik uyarımıyla 11 Hz teta dalgasında gönüllülerin kararlarını %72 oranında değiştirdiğini raporladı. Bu net hack be yeter bu inkar. Nehir, çık git o zaman. 2023 Caltech çalışması 40 Hz gamma frekansında TMS ile hafıza manipülasyonunu %85 doğrulukla kanıtladı. Beyin hacki bu değil de ne lan yeter. Caltech mi o? 2023 meta analizde %85 değil %42'ye düştü hasta verilerinde. Senin hackin balon Faruk ya. Yeter lan bu stüdyodan fırlayacağım. Meta analiz mi? 2024 MIT nöro görüntüleme deneyi. 20 Hz teta dalgalarında TMS ile karar verme sürecini %78 oranında değiştirdi. Bu hack değil de ne olacak Nehir? Sus artık. O MIT deneyi replikasyon krizinde çöktü. %78 değil %31'e indi bağımsız testlerde. Hack falan değil bu. Yeter be Faruk. Stüdyoyu basacağım şimdi. Nehir, o %31'i bile Stanford 2023 manyetik pulse deneyiyle gömüyorlar. Prefrontal kortekste 15 Hz alfa ile hafıza çağrısını %65 hackledi.
İnat etme artık be. Faruk, o Stanford Pulse'u Oxford 2022 kontra deneyiyle yerle yeksan. %65 dedikleri %12'ye düştü kontrollü EEG'lerde. Bu hack değil, rastgele gürültü. Yeter ulan patlayacağım burada. Lan Nehir, o Oxford kontrasını MIT 2024 rezonans taramalarıyla sil baştan gömüyoruz. Theta dalgalarıyla 22 Hz'de karar verme hack'i %78 başarı verdi. Sus artık, stüdyoyu terk edeceğim valla. Neyse, bu konuya başka bir zaman tekrar devam ederiz. Değerli seyirciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi akşam 8'de tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.